Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu video içerisinde sizlerle birlikte açık ve net dolar, altın, gümüş, euro, sterlin ve bitcoin tarafında yükseliş mi yoksa düşüş mü beklediğim yönünde bir analiz yapacağız. Ayrıca altın ve gümüş tarafında önemli kırılımlar geldi. Bu kırılımlarla birlikte tahminim olan seviyeleri sizlerle birlikte paylaşacağım ve bu kanallar üzerinde doların, altının, gümüşün, euronun, sterlinin ve bitcoin'in gitmesi muhtemel olan seviyeleri burada sizlerle birlikte bulmaya çalışacağım. Önemli kapanışlar geldi. Özellikle altın, gümüş tarafında beklediğim gram altın, gram gümüş kapanışları da geldi. Bunlarla birlikte artık yönümüz yukarı yönlü çevrilmiş durumda. Euro tarafındaki tahminlerimiz olacak. Gene Euro'yu takip eden sevgili dostlarımız, sterlin Türk lirasını takip eden sevgili dostlarımız da bizi izlemede kalsınlar. Bitcoin tarafında önemli dip seviyelerimiz ve kırılımların yaşanması durumunda Bitcoin'in gidebileceği ana seviyeleri de burada sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Biliyorsunuz FED tutanakları açıklandı. FED tutanaklarında gene altın ve gümüş tarafına yarayabilecek güvercin tonda açıklamalar geldi. Bu tutanaklarda FED'in ileriye dönük 50 bas puanlık bir faiz artışı ve 25 bas puanlık bir faiz artışına daha gidebileceği yönünde, dozu azaltacağı yönünde açıklamalar var bu FED tutanaklarında çıkan açıklamalar neticesinde. Tabii bunlar ileriye dönük FED'in enflasyon yönündeki düşüşün de gücüyle birlikte artık faiz arttırımlarındaki gücünü de FED'in kısacağı yönünde anlaşılmış durumda. Tabii bunlar da daha fazla altın ve gümüş tarafındaki yatırımcılar için yararlı olacaktır sevgili dostlarım. Dolar, euro ve sterlin takip eden arkadaşlarımız için ise Merkez Bankası faiz kararımız vardı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararında yine 150 bas puanlık bir indirime gidilerek faizler tek haneli rakamlar seviyesine çekilmiş oldu. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizi %9,50 seviyesine kadar çekildi. Bu da tek haneli faiz rakamlarının görüldüğü anlamını taşıyor. Faiz ve enflasyon arasındaki fark marjlarına bakıldığı zaman piyasadaki reel kur, bu da dolar TL, euro TL ve sterlin TL üzerinde hala da enflasyon bazlı baskının neticesinde doların, euronun ve sterlinin hala da ucuz olduğu anlamını maalesef ki taşıyor. Bunu da ihracatçının son zamanlarda yaptığı sersenişlerden hepimiz görebiliyoruz ve anlayabiliyoruz. Reel kur ne olmalı? Euro hangi seviyelere kadar gelmeli? Bu video içerisinde çok güzel ve çok net bir şekilde sizlere beklentim olan seviyeleri açıklayacağım. O yüzden bu videoda özellikle beni sardırmadan çok dikkatli bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadan verdiğim seviyeleri dikkatli bir şekilde not alaraktan izlerseniz yükseliş mi düşüş mü beklediğimi çok net bir şekilde sizlere açıklayacağım. Hemen Euro Türk Lirası ile başlayalım. Euro Türk Lirası'nda benim için yükseliş kanalı içerisindeki hareketler devam ediyor. Buradaki hareket Euro Türk Lirası'nı takip ettiğiniz zaman 18 lira 88 kuruş üzerinde takip ettiğimiz kapanışların gelmesiyle birlikte Euro'da zaten yukarı yönlü hareketin başlayacağını sizlerle birlikte biz de takip ediyorduk. Şimdi burada Euro'daki benim ana hedef beklentim 20 lira 04 kuruş seviyesine kadar buradaki ana hedef yükselişi Euro'da devam edecek. Avrupa Merkez Bankası'na baktığımız zaman arkadaşlar ECB'nin FED kadar güvercin tavırlar takınabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü Euro bölgesinde de çift taneli enflasyon hala daha devam ediyor. O yüzden Euro tarafı sert faiz artışlarına devam edecektir diye düşünüyorum. Bu da enerji maliyetlerinden kaynaklı olaraktan ileriye dönük enflasyonu kontrol altına alabilmesi için Avrupa bölgesinin faiz artışlarını daha sert bir şekilde sürdüreceği yönünde beklentilerim var. Bu da Euro'da 20.04 beklentim üzerinde daha da yukarılar 21-22 seviyelerine doğru Euro'da yukarı yönlü hareket daha devam edebilir. Fakat bizler şimdi kısada beklentimiz olan seviyemizi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Forex ve VWAP'ta işlem yapan arkadaşlar bu seviyeler 18.88 bizim için yükselişin başlayacağı bir destek alanıydı. Şimdi bununla birlikte 19.10 bizler için hala daha destek ve 19.32 burası da bir destek. Bu destekleri takip edeceğiz arkadaşlar. Artık bu destekler bizim Euro'da 20.04 hedefine doğru gidecek harekette kademe kademe izleyeceğimiz yol. En yakında bizler için 19.46 direnç bölgesi bulunuyor. 19.46 direnç bölgesinin üstünde 19.68 ve onun üzerinde de hedef bölgemiz 20 lira 04 kuruş seviyesine kadar Euro'da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği düşüncemiz sabit ve devam ediyor sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte hemen sterlin tarafını da inceleyelim. Sterlindeki beklentimiz, seviyelerimiz hangi bölgelerden geçiyor bunları da size anlatayım. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman sterlinde yükselişin 23 lira
63 kuruş seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada da sizlerle birlikte takip ettiğimiz seviyeleri hemen çizelim. 22.07 bizler için önemliydi ve bu seviye üzerinde kapanışların başlamasıyla birlikte sterlinde yukarı yönlü hareketler takibimizde demiştik. Kademe kademe bu yükselişlerin ana hedef bölgesi olan 23 lira 63 kuruş seviyesine giderken 22 lira 37 kuruş bizler için destek. 22 lira 67 kuruş şu an itibariyle direnç olarak takip edeceğimiz bir seviye. Onun üzerinde 22.85 gene direnç olarak takip edeceğiz. 23.15 direnç bölgemiz ve ana hedef bölgemiz olan 23 lira 63 kuruş seviyesine kadar buradaki tahminimizde yukarı yönlü yükselişin devam edeceği yönünde. Ons altın, hemen bakalım altın tarafına da. Altın tarafında da önemli kapanışlar geldi. Bu kapanışlarla birlikte ons altın tarafında da ve gram altın tarafında da yukarı yönlü hareketlerin beklentilerimiz dahilinde girdiğini sizlerle takip ediyoruz. 1715 bizim için bir önemli destek bölgesiydi ve yükseliş kanalının başladığı bir destek bölgesiydi. Bu destek bölgesi üzerinde kapanışlara devam ettiğimiz sürece yükselişin devam etmesi ons altında da beklentimiz dahilinde. Şimdi bizler için 1758 bölgesi bir direnç olarak takip edeceğimiz alan. Bu alanın üstünde gene 1801 direnci mevcut. 1828 direnç bölgesi. Kademeli bir şekilde bu dirençlerle yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklentim dahilinde ve 1871 seviyesi ve ana hedef bölgesi olarak da 1941 dolar seviyesine doğru ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündeki tahmin ve beklentim devam ediyor. Bununla ilgili en büyük tezimde 1715 dolar üzerinde ons altının bir yükseliş kanalı başlattığı ve bu yükseliş kanalında da 1941 dolar seviyesine kadar devam edeceği yönündedir sevgili dostlarım. O yüzden ons altını takip eden arkadaşlarımız mutlaka iyi bir şekilde takip etsinler. Ayrıca Goldman Sachs'tan biliyorsunuz Societe Generale'dan gene açıklamalar geldi. Bunların yapmış olduğu açıklamalarda da ABD ekonomisinin 2023 ilk çeyreğinden itibaren bir resesyon sürecine girebilme olasılığının da oldukça artmış olması önemli bir rol oynuyor. Avrupa bölgesinde de hemen kısmi bir şekilde bir resesyon sürecinin başladığı, bir durgunluk sürecinin başladığı da göz önünde bulundurulursa altın ve gümüş tarafı gerçekten etkili bir şekilde yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir diye düşünüyoruz. Hemen gram altın tarafına bakalım. Gram altındaki son durum ne şekilde? Evet, gram altın tarafına baktığımız zaman bizlerin 1035 ve 1025 seviyelerindeki önemli takip ettiğimiz destek bölgemiz mevcuttu ve bu destek üzerinde gram altın tutunmasına devam ederse yukarıda özellikle önemli bölgeleri test edeceği yönündeki düşüncelerimiz mevcuttu ve bu düşüncelerimiz doğrultusunda gram altında yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Şimdi 1035 bölgesi test edildi ve bu retestin sonucunda yukarı yönlü hareketler gram altında yukarı yönlü devam etti. Benim için bakın şuradaki 1025 bir yükseliş kanalının başladığı alan idi ve burası artık bizler için bir destek bölgesi haline gelmiş durumda. Sırada 1050 şu an için bir direnç olarak takip edilecek bölge. Onun üzerinde 1076 direnç bölgesini takip edebilirsiniz. 1091 seviyesi gene bir direnç olarak takip edilecek. Üzerinde 1117 direnç bölgesi. Bakın 1117 TL direnç bölgesi ve burada da bir ana hedef bölgemiz, yani bu yükselişin kanalının gidebileceği alan olan 1158 TL civarına doğru artık gram altında da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündeki beklentim mevcut. Şimdi sizlere burada destek ve direnç bölgelerini de özellikle verdim. Ana hedef bölgelerimi de burada sizlere belirtiyorum. Bu destek ve dirençler arasında gitgeller yaşanması oldukça normal. O yüzden bu hafta itibariyle bizlerin takip edeceği ve stop bölgesi olarak kullanabileceğimiz gram altındaki bölge 1025 civarından geçen bölge. Bu bölge üzerinde kaldıkça 1158 TL tahminimiz gram altında devam edecektir. Bunu da sizlerle birlikte günlük ve haftalık grafiklerimizde takip edeceğiz. Gümüş tarafına hemen geçelim. Ons gümüşle başlayalım. Ons gümüş 20.45 seviyesi üzerinde tutunmayı başardıkça yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündeki beklentimiz biliyorsunuz vardı. O yüzden bizim için 20.45 önemli bir bölgeydi ve bu bölge üzerinde ons gümüş tutunmasına devam edip yukarı yönlü 21.50 seviyesine doğru kendini yukarıya attı. Artık bakın şu 21-23 bizler için çok önemli. 21-23 desteğini takipte kalacağız. Bu destek neden önemli? Bu destek üzerinde ons gümüşle ilgili şimdi bir rakam açıklayacağım sizlere. Gerçekten şaşıracağınız bir rakam olacak.
Bu 21-23 yükseliş kanalının yukarı yönlü hareketi 27 dolar 60 sent civarına doğru bir yukarı yönlü hareketi başlatacak olan, yükselişi tetikleyecek olan bölge 21-23. O yüzden önemli bir bölge. Üstünde 22-40 ilk direnç bölgesi olarak takip edilecek alan. Onun üzerinde 23-65, 24-41 şu şekilde yazalım yan tarafına. Bunları mutlaka not alın bir yere. Onun üzerinde 25-62 direnç ve ana hedef 27 dolar 60 sent civarına doğru bu yükselişlerin gümüşün onsunda gideceği ve yükseleceği yönündeki beklentim sabit. Burada da herhalde anlaşılmayan bir durum yok. Buradaki yükseliş seviyemizi de bildirmiş olduk. Şimdi gram gümüş tarafı, gümüşü TL bazlı takip eden arkadaşlarımız için uzun zamandır takip ettiğimiz bir direnç. Bu direnç 12.70, 12 lira 70 kuruş seviyesinden geçen bir direnç. O yüzden benim için önemli olduğunu defalarca sizlere belirteyim. Bir direnç. Bu direnç üzerinde kalıcı olmaya devam ettikçe ilk hedef bölgemiz 13 lira 40 kuruş seviyesinden geçen direnç olacak arkadaşlar. Buranın ana hedefi gram gümüş takip edenler için 16 lira 42 kuruş seviyesi olacak. 16 lira 42 kuruşa kadar buradaki 12.70 üzerinde haftalık, aylık kapanışlar, günlük kapanışların devam etmesi durumunda ana hedef 16 lira 42 kuruş seviyesine doğru giden bir gram gümüş olacak. O yüzden 13.40, onun üzerinde 14.10 gene önemli bir direnç. 14.55 direnç bölgesi. 15.26 direnç ve yukarıda ana hedefe gideceğimiz alan olan 16 lira 42 kuruş seviyesine kadar bizler sizlerle birlikte bu hareketleri takipte kalacağız. Dolar Türk lirasını hemen bakalım sizlerle birlikte. Dolar Türk lirası üzerinde bugün Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararlarıyla birlikte bir hareketlilik olur mu babında bekledik. Fakat burada her zamanki gibi yatay hareket devam. Herhangi bir yukarı yönlü hareket görülmüş değil. Fakat bu hareketlilik nereye kadar sürebilir? Burada dolar TL kurunda aşağı yönlü fiyatlamalar gelebilir mi? Bunu hep birlikte takip ediyoruz. Uzun zamandır da takip ettiğimiz gibi burada tahminimiz dolar kurunda 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru dolar kurunda bir yukarı yönlü hareketin olacağı yönünde. Fakat bunun için dolar kurunun 18.71 üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. Bu 18 lira 71 kuruş üzerinde dolar TL kuru herhangi bir kapanış yapabilecek mi? Bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Yani buranın fitilini yakacak olan hareket 18 lira 71 kuruştan geçiyor. Bu 18.71'in üzerindeki hareketi gördüğümüz zaman buradaki hareket 19 lira 50 kuruş ilk etapta ana hedef bölgesine doğru dolar kurunu hareketlendirecektir diye ben düşünüyorum. Şimdi dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için de dirençleri verecek olursak 18.71 burada bir direnç. Onun üzerinde 18.93 gene bir direnç olarak takip edilecek. 19.06 direnç bölgemiz. 19.15 19.28 ve onun üzerindeki 19 lira 50 kuruş bölgesine doğru elinde dolar tutan yatırımcı arkadaşlarımızın takipte kalması gereken önemli seviyeler olacak. Dolar kurunda şöyle ikili bir analiz yapmak istiyorum. O da 18.36. 18.36 hala da çok önemli bir çalışma. Çünkü 18.36 altında dolar kurunda aşağı yönlü hareketler görülebilir. Buradaki kırılımda ise 17.94'e doğru dolar kurunda iğnelenmeler gelebilir aşağı yönlü. Fakat buralarda da çok fazla kalıcı olabileceği yönünde düşüncem yok. Ama Merkez Bankası'nın yapacağı hamlelerle birlikte oraya doğru bir geri çekilme olabilir. Bunu takip edecek dolar kuru yatırımcılar ise 18.36'ya devam edecek. Buradaki ara direnç 18.62'den geçen bir direnç. Burada da gene bir direncimiz var. Bu direnci dolar yatırımcısı takip etmeli. Burada 18.71 üçüncü bir direnç bölgesi. 18.71'de yükselişin biraz daha hızlı olarak yukarı yönlü 19 lira 50 kuruş bandına doğru ivmelenmesi anlamı taşır. O yüzden sizlerin de dikkatli olması gereken 3 direnç ve bir destek hattı dikkatli bir şekilde takibinizde kalmalı ki yarın öbür gün sizler de terste kalmayın sevgili dostlarım. Bitcoin, hemen Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin'deki son durum ne şekilde? BTC-USD paritesine baktığımız zaman buradaki hareketlerde biraz yukarı yönlü ivmelenme yaşandığını takip ediyoruz. Burada da gene önemli sayılabilecek hareketleri takip edeceğiz arkadaşlar. Burada 15.000 dolar seviyesinde Bitcoin'de bir yatay seyir devam edecek mi? Yoksa bu yatay seyir yönünü yukarıya çevirebilecek mi? O yüzden burası da önemli olacak. Buraya bir trend çizgisi aldığımız zaman bu trend çizgisinin
üzerinde bakın hareketler gelmeye başladı. Burası yukarı yönlü, Bitcoin'i nereye doğru atabilir? Buraya hesapladığımız zaman 15.500, üst tarafta da kırılımın gelmesi durumunda arkadaşlar 16.800. Burası bizi 18.000 puan seviyesine doğru yukarı yönlü atabilir. Dikkatli olunması gereken bir süreç içerisindeyiz. Bitcoin'de bir yukarı yönlü arkadaşlar 17.500 puan seviyesine doğru ivmelenme yaşanabilir. O yüzden Bitcoin'deki arkadaşlar da dikkatli olsun. Bitcoin takip edenler için hemen destek direnç bölgelerini verelim. Bakın 15.000 seviyesinde bizler için bir destek bölgesi var. Onun üzerinde 16.100 seviyesinden geçen yine bir destek bölgesi var takip edilebilecek. 16.750 burası bir direnç. 16.750 bölgesinden geçen bir direnç ve onun üzerinde 17.850. Evet, şurası da ana hedef bölgesi olarak Bitcoin'de takip edebileceğimiz bir bölge olarak izlenmeli. 15.000 dolar seviyesinin altında gene haber akışlarıyla birlikte bir kırılım olur ise bu sefer de 13.260'a kadar arkadaşlar Bitcoin'de bu hareket aşağı yönlü devam eder. Fakat şu an 15.000 dolar seviyesi üzerinde Bitcoin'de kalındıkça bir sıkıntıya girmenize gerek yok. Buradan tepki yükselişleriyle birlikte bu hareket tekrardan kendini yukarıya doğru 17.850 dolar civarına doğru atacaktır diye düşünüyorum. O yüzden sizler de dikkatli olun. Dikkatli bir şekilde verdiğim rakamları takipte kalın. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.